Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Uygun fiyatlı ve fiyatına oranla en iyi oyuncu bilgisayarını yani Acer Nitro 5'i detaylıca inceleyeceğiz ve tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Hem açıklama hem de yorumlarda en ucuz güvenilir satın alma linki olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Böyle fiyat performans laptop incelemelerinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak laptopumuz oldukça şık bir kutuyla önümüze çıkıyor. Gayet korunaklı bir şekilde yerleştirilmiş. 180 Watt hızlı şarj adaptörüne de yer verilmiş ve tasarıma baktığımda açıkçası oldukça şık ve ince çizgilerle güzel detaylarla karşılaşıyoruz. Acer Nitro 5 premium bir hissiyat uyandırıyor ve tasarım olarak oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir bilgisayarda değil. Gerçekten sade ve hoş bir tasarıma sahip. Kasa yapısı olarak hissiyat anlamında 20.000 bandının en iyi laptoplarından biri. Burada tamamen plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz ama dayanıklılık elinize aldığınızda kesinlikle ucuz bir hissiyatı yok. Oldukça tok ve kaliteli bir kasa kullanılmış. Ön panelde üst ve yan çerçeveler gayet ince. Çene kısmındaki boşlukta kullanırken kesinlikle göze batmıyor. Ekran kasa oranı iyi bir seviyede. Klavyemizde tek renk ve kırmızı aydınlatmaya sahip. Klavye ışığı da fazla yeterli. Giriş çıkış seçenekleri de oldukça zengin. 3 adet USB 3.0 ve arka tarafta HDMI güç girişi ve 1 adet Type-C portuna da yer verilmiş. Laptopumuzun ağırlığı 2 kilo ve 29 mm'lik kalınlığıyla taşıması kolay ve gaming laptopu oranla ciddi anlamda hafif diyebilirim. Ekrana baktığımızda 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS bir panele sahip ve %60 sRGB renk gamutuyla bir oyuncu laptopuna göre ekran deneyimi gayet tatmin edici. Kontrast oranı ve renk doğruluğu gayet başarılı iken ekrana sağdan veya soldan baktığımızda görüntüde bir solma yaşamıyoruz. 250 nit maksimum parlaklıkta evde kapalı ortamlarda yeterli ama tabii ki dışarıda güneşin altında kullanırken pek yeterli olmayacak. Oyun için, yazılım için, üniversitede kullanacaksanız uzun süreli kullanımlarda gözümüzü hiçbir şekilde yormuyor. Ekran deneyimini, ekran kalitesini ben bir gaming laptopa göre oldukça beğendim. Şimdi en önemli kısma yani performansa geçelim. Ryzen 5 6600H gibi oldukça yüksek performanslı bir işlemciyi görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Bu işlemci 6 nanometre üretim mimarisiyle hem çok hızlı hem de oldukça verimli. Ryzen 5 7. nesille işlemcimizi kıyasladığımda Cinebench testinde 7. nesle çok yakın bir performans veriyor. Geekbench tarafında da öne geçtiğini görebiliyoruz. Diğer testleri de ekrana koydum. İşlemci performansı özellikle video render, mühendislik ve 3D modellemede çok önemli diyebilirim ve burada fiyatına oranla en güçlü işlemciyi Nitro 5'te görüyoruz. Ekran kartı kısmında da RTX 3050'nin 95 Watt'lık tam performans modeli kullanılmış. İşlemci ve ekran kartının uyumu muazzamken RAM tarafında da bu laptopta iki seçeneğimiz var. Eğer uygun fiyatta olsun ben aldıktan sonra yükseltmeyi kendim yaparım diyorsanız 8 GB RAM'li modeli rahatlıkla alabilirsiniz. Ama eğer yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorsanız 16 GB RAM'li model çok daha mantıklı diyebilirim. Çünkü aradaki performans farkı çok büyük. 8 GB RAM artık hiçbir şekilde yeterli değil. Eğer bu sistemde tam performans istiyorsak mutlaka 16 GB RAM gerekiyor. Oyunlarda neredeyse 2 kat daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Performansı ciddi anlamda etkiliyor. Ama dediğim gibi uygun fiyatlı olarak 8 GB'lık versiyonu alıp sonradan kendiniz yükseltebilirsiniz. Burada Acer cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Laptopun içini açtığımızda 2 adet oldukça güçlü fanlar ve koruma bloğunun altında 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 GB M.2 SSD'ye ek olarak da bir adet boşta M.2 ve SATA yuvamız da var. İstersek hem SSD hem de hard disk takarak depolamayı artırabiliyoruz. Burada laptopumuz uygun fiyatlı diye SSD'de ucuza kaçılmamış. SSD'mizin okuma yazma hızları çok iyi seviyede. Oyunlarda yükleme süreleri, genel kullanım ve render anlamında SSD'nin oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Oyun testlerine geçtiğimiz zaman Spider-Man'de DLSS açık ve RTX kapalı bir şekilde yüksek ayarlarda 16 GB RAM ile 60 ile 80 FPS arasında rahatlıkla oynatabiliyor. RDR2'de orta yüksek arasında 50 FPS'lerde herhangi bir lag, FPS drop'u olmadan akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Burada işlemcimiz de 70 derecelerde geziyor. Bazı oyunlarda da 90 dereceleri görebiliyoruz. Şu anda piyasadaki neredeyse tüm oyunlarda orta yüksek grafik arasında 60 FPS üstünü rahatlıkla görebiliyoruz. Genel olarak sistemi çok zorlamayan Valorant gibi e-spor oyunlarında da yüksek ayarlarda 200 FPS üstüne 16 GB RAM ile çıkabiliyor.
aslında bu laptopta 144 Hz panelin etkisini Valorant gibi oyunlarda hissediyoruz. Açıkçası oyunlarda bize hiçbir problem yaşatmıyor. Neredeyse hepsinde akıcı bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Laptopun sağ ve sol tarafında havalandırma kanallarına yer verilmiş. Arka kısımda da bu kanallar devam ediyor. Laptopun alt kısmında da hava alması için delikler yapılmış. Oyun oynarken, render alırken yani cihazı zorladığımızda fan sesi yükseliyor ama günlük kullanım, internette dolaşırken fan sesini neredeyse hiç duymuyoruz. Oyun tarafında da tabii ki laptopu soğutmak için fanlar güçlü şekilde çalışıyor. Gaming laptoplar arasında fan sesi ortalama seviyede, yani aşırı yüksek değil ama düşük de değil. Açıkçası performans olarak genel deneyimiyle bu fiyat bandının net şekilde en iyisi. Grafik detaylarının bol olduğu büyük oyunlarda 3D modelleme, render tarafında laptop ısınıyor ama kesinlikle uzun süreli kullanımlarda bu bize bir performans düşüşü olarak hiçbir şekilde yansımıyor. Gayet stabil ve oldukça kararlı bir şekilde çalışıyor. Yani performanstan hiçbir noktada ödün vermiyor. 5 saat, 6 saat, hatta istediğiniz kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Performans olarak eğer 4050-4060'lı laptoplar gibi çok yüksek bir beklentiniz yoksa bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi cihaz diyebilirim. Ve laptop aldığınızda NitroSense yazılımını mutlaka kurun. Açıklamaya linkini bırakacağım. NitroSense ile fanları otomatik, maksimum ve normal modda kullanabilirken performans modunda değiştirebiliyoruz. Oyun oynarken, render alırken mutlaka performans modunu seçin ve günlük kullanımda da sessiz modu kullanabilirsiniz. Klavyenin ışığını, aydınlatmayı da bu yazılımdan kontrol edebiliyoruz. Hoparlör tarafında ses yüksekliği yeterli. Ses kalitesi de ortalama seviyede. Zaten uygun fiyatlı bir gaming laptoptan bunun dışında çok da bir şey bekleyemeyiz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 desteğini görürken bağlantı hızı ve çekim mesafesi de gayet yeterli. Modemden 20-25 metre uzakta olsak da hız açısından, çekim kuvvetinde bir kayıp yaşamıyoruz. Bu laptopun eksi diyebileceğim en önemli noktası batarya diyebilirim. Hızlı şarjla bataryayı 40 dakikada doldursak da batarya performansı hiç iç açıcı değil. Video izlerken, internette gezinirken ortalama bir senaryoda en fazla 3 saat kullanabiliyoruz. Fiyatına ve gaming laptopu oranla düşündüğümde bu batarya çok kötü değil ama 25.000 bandında HP Victus'un yeni nesil RTX 3050 modeli çok daha iyi bir batarya performansı sunuyor. Zaten oyun oynarken yüksek performanslı işlerde laptopun performansından tam olarak yararlanmak için mutlaka şarjda kullanmak gerekiyor. Yani aslında iyi bir batarya yüksek performans isteyenlerin çok da işine yaramayacak. Dostlar, şimdi Acer Nitro 5 alınır mı derseniz ben kesinlikle öneriyorum. Burada 1000-2000 TL daha uyguna GTX 1650 veya RX 6500 almaktansa RTX 3050'li Acer Nitro çok daha mantıklı. Kasa kalitesi, ekranı ve performansıyla alınabilecek en ucuz fiyat performans laptopu diyebilirim. 3050'nin 95 Watt olması, Ryzen 5 6. nesil işlemcisi ve ısındığında bile performanstan hiçbir kayıp vermemesi, yani stabilitesi en önemli artılarından. Bu laptop sadece oyun için değil, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım, performans gerektiren tüm işlerde kullanabilirsiniz. Son olarak da fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8.5 aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Nitro 5 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu tarz laptop incelemelerinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.